Bu videomuzun içeriği, son dönemde hızla yükselerek gelişen ve küresel pazar payını arttıran Türk uydu uzay teknolojisi ve sektörünün son proje, ürün ve satış haberleri. Afrika'nın sesi artık TürkSat'ta. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Güney Asya'ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyanın televizyon kanal yayın dağıtım merkezi haline gelen TürkSat uydularına, geçtiğimiz ay Sri Lanka'nın 50 TV kanalıyla yayıncılık sözleşmesi yapıldıktan sonra, Nijer Devlet Televizyonu Telesahel'de, bu ay yayınlarını TürkSat uydularına taşıdı. Telesahel yayınları, güçlü kapasitesi ve geniş coğrafi erişimiyle öne çıkan TürkSat 4A uydusu üzerinden hem doğu hem de batı kapsama alanında izlenebiliyor. Bu adım, Türkiye-Nijer dostluğunu daha da güçlendirirken, Türkiye'nin Afrika'daki medya görünürlüğünü küresel sahneye taşıyan stratejik bir işbirliği niteliği taşıyor. Türkiye artık sadece izleyen değil, coğrafi konumunun verdiği avantaj ile de, dünyaya ses ve görüntü ileten bir iletişim merkezi haline geliyor. 5, 4, 3. ...2022 yılında faaliyete geçirdiğimiz Fergani uzay girişimimiz bugün 106 kişilik kocaman bir aileyle yoluna devam ediyor. Bugün ilk uydumuzu yörüngeye oturtmuş olduk ve bu uydularımız konumlandırma ve bunun yanında haberleşme uyduları olarak alçak yörünge konstelasyon dediğimiz takım uyduları olarak görev yapacaklar. Bu projeyi tümüyle öz kaynaklarımızla yürüttük. İlk fırlattığımız uydumuz aslında bir test uydusu. 100 kilogram ağırlığında, şu an itibariyle de 500 kilometredeki yörüngesine varmış durumda ve ilk manevralarını birazdan gerçekleştirecek. Hatta ilk manevrasını gerçekleştirdi diyebiliriz. Tabii uydumuzun görev yapma süresi 5 ila 7 yıl arasında olacak. Yeni teknolojiler, yeni yeşil itki sistemleri denenmiş olduğu, bunun yanında bütün görev bilgisayarları, bir anlamda uzay bilgisayarları, aviyonikleri dediğimiz elektronik sistemleri tümüyle ekibimiz tarafından geliştirildi. Ve bunun yanında milli olarak geliştirdiğimiz küresel konumlama sistemiyle alakalı da donanımları yine ekibimiz tarafından geliştirildi. İnşallah 5 yıl içinde 100 uyduya vararak Ulu Bey dediğimiz küresel konumlama sistemimizi tüm dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşmak üzere öz kaynaklarımızla geliştirmiş olacağız. Ve Fergani uzay olarak bir yandan da bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyetini kazanmak üzere yörünge transfer araçlarımız üzerine çalışıyoruz. Bunun yanında fırlatma araçlarımız üzerinde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yıl içinde yörünge transfer aracımızın ilk prototipi yine uzaya varmış olacak ve denemelerini tamamlayacak. İlerleyen zamanda bir yandan takım uydularımızı, konstelasyonu tamamlarken bir yandan da 50 ton ağırlığına sahip ve 1,5 tonu yörüngeye çıkartabilecek fırlatma aracımızın gelişme çalışmalarına da devam ediyor olacağız. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gecesini gündüzüne katıp ülkemizin uzay serüvenine katkıda bulunan tüm yol arkadaşlarıma tebriklerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Milli insansız hava araçlarının Ekvator görevinde özel uydu haberleşme sistemi. Uydu haberleşme sistemleri, ses, görüntü, video ve komut gibi verilerin uydu üzerinden güvenli şekilde iletilmesini sağlayarak, coğrafi engellerden bağımsız, kesintisiz ve yüksek güvenilirlikte bir iletişim altyapısı sunuyor. Bu teknoloji, uzun menzillerde ve zorlu coğrafyalarda görev yapan İHA platformları için kritik öneme sahip bulunuyor. Söz konusu haberleşme, dünya yüzeyinden yaklaşık 36.000 kilometre yükseklikte, ekvator hattı üzerinde sabit konumda bulunan jeosenkron haberleşme uyduları üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu uydularla haberleşme sırasında, ekvatora yakın bölgelerdeki antenler çok yüksek elevasyon açılarına yöneliyor, bazı durumlarda ise neredeyse doğrudan tepe noktasına konumlanıyor. Bu durum, özellikle mekanik eksen sayısı sınırlı antenlerde uyduya aşırı dik açıyla yönlenme gereksinimi doğurduğundan,
sinyal kaybı veya kararsız izleme sorunlarına yol açabiliyor. Bu teknik zorluk literatürde keyhole effect, anahtar deliği etkisi olarak tanımlanıyor. Dar bir anahtar deliğinden bakılıyormuşçasına görüş alanının aşırı daralması dolayısıyla böyle bir adlandırma kullanılıyor. Türk savunma sanayi bünyesinde uydu haberleşme teknolojileri konusunda çözümler üreten SeaTek, keyhole efektin etkilerini azaltmak için yeni tip anten sistemleri geliştirdi. Gelişmiş 4 eksenli stabilizasyon teknolojisi sayesinde yüksek açılarda dahi uyduya hassas şekilde yönelme kabiliyetini koruyor. Bu sayede sistem hem sivil hem de askeri operasyonlarda yüksek çözünürlüklü video aktarımı, güvenli veri iletişimi ve kesintisiz görev sürekliliği için sağlam ve dayanıklı bir haberleşme altyapısı sunuyor. Aselsan, Luna, alçak yörünge, IoT uydusu, SpaceX Falcon ile fırlatıldı ve telemetri sinyalleri Ankara'daki yer istasyonundan alındı. LEO uydusu olarak tanımlanan yeni uydunun fonksiyonları, uydu üzerinden IoT uygulamalarının gerçekleştirilmesi, altyapının olmadığı alanlardan veri toplayabilme, çok geniş alanda sensör iletişimi, düşük güç tüketimiyle uzun ömürlü IoT bağlantısı, düşük gecikmeli veri iletimi. Tesbih taneleri gibi art arda dizilerek tüm dünyayı kapsama alanına alarak çalışan, kısa adıyla LEO olan, yakın yörünge uydu teknolojisinin yükselişi, uzay uydu sektörü dünyasını değiştirdi. Düşük gecikme süresi, küresel kapsama alanı ve hızla gelişen nesnelerin internetine hizmet eden bu sistem yeni ekonomi oluşturdu. Ama, uydudan televizyon ve radyo yayıncılığı için kullanılan GEO kısa adıyla tanımlanan, dünyaya sabit olarak bakan, uydu teknolojisi ölmüyor. Evrim geçiriyor. Kazananlar, onunla birlikte evrim geçirenler olacak. Uydu teknolojisinde yörünge kuşaklarının kısa tanımları. LEO, yakın dünya yörüngesi. Çeviklik artı düşük gecikme süresi. MEO, orta dünya yörüngesi. Deniz hava taşımacılık navigasyon. GEO, sabit coğrafya dünya yörüngesi. Kapasite artı kapsama alanı artı istikrar. Çözüm, hangisinin daha iyi olduğu değil, hangi proje veya hizmet için, hangi yörünge uydusunu seçmek daha doğrudur. 21. yüzyılın uydudan telekomünikasyon, gözlem ve kontrol ağları, GEO, MEO, LEO yörüngelerinde. Her üç yörünge kuşağını da kullanan hibrit sistemlerin kullanıldığı projeler olacak. Bulut tabanlı yer ağları kurularak rekabet sağlanması, denizcilik, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına coğrafi görüntü aktarma hizmetleri, coğrafi şartlar gereği zorlu petrol ve doğalgaz istasyonları, rüzgar güneş enerjisi santrallarına, internet ve telekomünikasyon hizmet sağlanması ve benzeri küresel çaptaki hizmetler, her üç uydu yörüngelerindeki projeye özgün hizmete göre seçilecek. Bu ve benzeri videolara ulaşmak için, Teknoloji TV kanalımıza abone olabilirsiniz.